Herkese merhabalar. Köpek eğitimi, köpek eğitimi. Nedir bu köpek eğitimi? Elimden geldiği kadar size köpek eğitiminin ne olduğunu, herkesin kendi köpeğini nasıl eğitebileceği konusunda, özellikle pet olarak evde bakılan hayvanlara ne yapmanız gerektiği konusunda elimden geldiği kadar size bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Öncelikle ben kimim? İsmim Ergün Turgan. True Blood Kennel, True Blood K9 adı altında Alman çoban köpeği yetiştiriyorum. Profesyonel olarak Alman çoban köpeği yetiştirmekteyim. Yetiştirdiğimiz köpekler hem yurt içinde hem yurt dışında Showline kanatlı olarak, Working Line kanatlı olarak birçok köpeğimiz var. İş köpeği olarak çalışan köpeklerimiz var. Show köpeği olarak birçok iyi dereceler alan köpeklerimiz var. Kendi köpeklerimi yarışmalara kendim hazırlıyorum. Kendi köpeklerimi sınavlara kendim hazırlıyorum. Bu nedenle sizlere vereceğim bilgilerde kendi köpeklerimi nasıl çalıştırıyorsam, nasıl hazırlıyorsam, nasıl yetiştiriyorsam kendi bilgilerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi köpek eğitimi nedir? Köpek eğitimi, köpeğin öğrendiği her türlü bilgi, beceri köpeğin eğitimidir. Şimdi köpeğin eğitimi ne zaman başlar? Köpeğin eğitimi, köpek doğduğu andan itibaren başlar arkadaşlar. Yani köpek doğduğu andan itibaren köpeğin eğitimi başlar. Şimdi köpek doğduğunda gözleri kapalı doğar, kulakları kapalı doğar. Fakat burnu köpeğin çalışır. Yani koku alma güdüsü köpeğin doğduğu andan itibaren çalışır durumdadır. Bu nedenle annesinin memesine ulaşmak için çaba gösterir. Diğer kardeşleriyle bir yarış haline girer. Beslenmek üzerine, emip beslenmek üzerine koku güdüsüyle bir çabaya girer. Bu da köpeğin koku güdüsünü gelişmesini sağlar. Peki sizin köpeğinizin eğitimi ne zaman başlar? Yani bir köpek sahiplendiniz, köpek aldınız, köpek edindiniz. Köpeğinizin eğitimi ne zaman başlar arkadaşlar biliyor musunuz? Köpek alındığı andan itibaren, eve getirildiği andan itibaren köpeğin eğitimi başlar. Köpeğinizi eğitmek için temel kural şudur, altın kural. Köpeğinizin dilini anlayabilmek. Yani köpeğe Türkçe öğretemeyeceğimize göre, köpeğe İngilizce öğretemeyeceğimize göre biz köpeğin dilini anlamamız gerekiyor. Köpekler beden diliyle konuşan yaratıklar. İnsan ve köpek ikisi de avcı yaratıklar. Birbirinin dilini çözmeye başladığı andan itibaren eğitimde zaten gelmeye başlıyor. Ama eğitimin temel kuralı şu. Köpeğinize öğretmek istediğiniz şeyi nasıl öğreteceğinizi bilmeniz gerekiyor. Yani eğitimin temel felsefesi, temel şartı bu. Eğer ki sen ne öğreteceğini bilmiyorsan köpeğine de bir şey öğretemiyorsun. Pet tarzı bakılan, evde yetiştirilen köpeklerde temel problemler genel olarak hep aynı. Köpekler heyecan seviyeleri yüksek, sahiplerini çekerek, asılarak yürüyorlar. Çağrıldığında gelmiyorlar, otur denildiğinde oturmuyorlar. Ondan sonra köpek sahipleri de bu iş yavaş yavaş hayvan yavruluktan çıkıp büyümeye başladı mı ızdıraba dönüşmeye başlıyor. Sonra işte ben köpeğimi eğitemedim, işte biz köpeğimizi yetiştiremedik, işte bunu nasıl yapacağız, nasıl başaracağız diye insanlar kendi içerisinde mücadeleye giriyor. Nasıl anneniz babanız sizi eğittiyse siz de köpeğinizi eğitebilirsiniz. Sadece nasıl yapacağınızı, nasıl bu işi başaracağınızı planlamanız gerekiyor. Bunun temel olayı ve temel kuralı bu arkadaşlar. Bunun başka bir kuralı yok. Şimdi kafada böyle çok değişik sorular var. İşte kaçıncı ayda bu işe başlayalım? Söylediğim gibi bu eve girdiği andan itibaren bu iş başlıyor. İşte şu cins köpeğim var, eğitebilir miyim? Bu cins köpeğim var, eğitebilir miyim? Her cins köpeğinizi sizinle yaşadığı ortamda temel bazı kuralları öğretebilirsiniz. O cins bu cins fark etmez. Bütün köpekler temel kuralları öğrenebilecek zeka kapasitesindedir. Ya bu şunun gibi bir şey. İlkokula başladığınızda, oturduğunuzda aynı sırada arkadaşınızla oturuyorsunuz. Biri ilkokuldan bırakıyor, terk ediyor. Öbür adam devam ediyor. Ortaokul, lise, üniversite. Doktor oluyor, mühendis oluyor, astronot oluyor. Sen çalışmazsan, uğraşmazsan, çabalamazsan, eğitilmek için vakit harcamazsan ya da eğitmek için çaba göstermezsen köpeğin eğitilmez. Köpeğinin cinsinin, büyüklüğünün, küçüklüğünün ne olduğunun hiçbir önemi yok. Beraber yaşadığın hayvana temel kuralları öğretmek zorundasın. Onun için sizin için hazırladığımız bu seriyi
devam eder izlerseniz zaman içerisinde ve izlediğiniz şeyleri köpeğinize uygularsanız her şeyin nasıl değiştiğini, köpeğinizin nasıl öğrendiğini, sizin nasıl öğrendiğinizi göreceksiniz. Yıllardır köpek yetiştirip, köpek bakıp, 20 senedir köpek yetiştirip köpeğine bir şeyler öğretebildiğini zanneden insanlar var. Aslında hiçbir şey öğretmiyorlar. Yani neden? Çünkü öğretmenin temel felsefesini bilmiyorlar. İşte bu program, bu çektiğimiz videolar bunun için. Köpeğinize bir şeyler öğretebilmeniz adına kendinizin bir şeyleri öğrenmesi için. Şimdi arkadaşlar, öncelikle köpek eve geldikten sonra, bir köpek sahiplenildikten sonra, eve geldikten sonra o köpeğe ne yapmamız gerekiyor? Şimdi yavru köpek sahiplenildiğinde özellikle yavru köpekler çiş ihtiyacı, dışkı ihtiyacı, kaka ihtiyacı büyük köpeklere göre çok çok daha fazla oluyor. Şimdi köpeğin kılına, tüyüne, rengine göre yavru beğenip eve getirdikten sonra köpek evde her tarafa işemeye başladıktan sonra bu ev sahipleri için, köpek sahipleri için bir ızdıraba dönüşmeye başlıyor. En önemli unsur, köpeğime tuvalet eğitimi vermek istiyorum. Şimdi burada ilk konu tuvalet eğitimine giriş. Bu olayın temel felsefesi şu: üstten ne kadar doldurursan bir müddet sonra, bir zaman sonra alttan o kadar çıkıyor. Köpeğinizin her dakikasını, her saniyesini, yaşantısının her anını planlamak zorundasınız. Tuvalet eğitiminin de başlangıcı bu. Köpeğin yeme içmesini planlayacaksınız. Özellikle köpeğin yeme içmesini planladıktan sonra tuvalet eğitimi olayınız başlamış oluyor. Şimdi yavru köpekler en az 2 ya da 3 kere günde beslenmelidir. Fakat eve köpek getirdikten sonra evin muhtelif köşesine mama kabını koyalım. İşte suyunu koyalım. Köpek gitsin, istediği zaman mama yesin, istediği zaman su içsin. Olayına girince köpek de tabii evin içinde her yerde gezmeye başlayınca bu sefer evin her tarafına da çişini yapma ihtiyacı duyuyor. O nedenle köpeğin alanını kısıtlamayı köpeğe öğretmeniz gerekiyor. Yani köpeğin alanını kısıtlamak nedir? Köpeğin yaşam alanı evin içinde her yerde olabilir. Ama köpeğe özellikle mamasını verdikten sonra köpeğinizi alacaksınız, bir köpek box'ına koyacaksınız. Efendim işte o box'lar çok küçük, onun içinde köpek kalır mı falan. Şimdi bir sürü böyle sorular var. Box'ın içinde köpek kalabiliyor arkadaşlar. Yani bu köpeklerin atası olan kurtlar, tilkiler, çakallar toprağa kazıp küçücük bir yuvaya yavruluyor. Ön tarafı açık, diğer her tarafı kapalı bir yerde kendini emniyette hissettiği için orada yavrularını büyütmeyi tercih ediyor. Köpekler önü açık, diğer her tarafı kapalı alanlarda kendilerini huzurlu hissederler. Önemli olan tek şey köpekleri box'a alıştırabilmek. Box'a alıştırdıktan sonra tuvalet eğitiminin %50'sini çözmüş oluyorsunuz. Köpeğinize mamasını verdiniz, box'ın içine koydunuz. Yarım saat sonra köpeğinizi çıkardınız. Köpeğinizin nereye çişini kakasını yapmasını istiyorsanız köpeğinizi hızlıca oraya götüreceksiniz. Yani evin içerisinde ister bir pet koyarsınız, petin üzerine yaptırmak istersiniz ya da tuvalette bir yere yaptırmak istersiniz. Tabii bu kediler gibi işte kedi kumu gitsin köpek oraya yapsın tarzı bir şey değil. Yani buna çaba göstermeniz gerekiyor. Alacaksınız, köpeği hızlıca götüreceksiniz. Köpek çişini, kakasını yaptıktan sonra köpeği hemen oradan alıp getirip box'a koyarsanız bu da olmaz. Almayacaksınız. Köpek çişini, kakasını yaptı. Biraz zaman geçecek. Köpeği alacaksınız. Oynamak istediğiniz yere getireceksiniz. Köpekle oyununuzu oynayacaksınız. Köpekle biraz eğleneceksiniz. Biraz vakit geçireceksiniz. Ondan sonra tekrar box'ın içine koyacaksınız. Ya da evde biraz daha vakit geçirip tekrar box'a koyabilirsiniz. Köpek, özellikle evde yetiştirilen köpekler her şart altında box'ta yaşamayı öğrenmesi gerekiyor. Bu en temel kuralımız. Yani benim köpeğim işte box'a girmez, benim köpeğim box'ta olmuyor tarzı şeyler köpeğinizi eğitmeniz için kendi kendinize çıkardığınız zorluklar. Box seçiminde de yani köpeği koyacağınız box'ı seçmede de köpeğin ebadına göre bir box seçmeniz lazım. Yani köpekten çok daha büyük ölçülerde bir box seçerseniz köpek bir kısmında yatar,
Diğer kısmına da çişini kakasını yapar. Yani hiçbir hayvan, hiçbir canlı idrarının ve dışkısının üzerine, tüylerine bulaşmasını istemez. Bu nedenle seçeceğiniz box köpeğin içine girip dönebileceği ama rahat rahat böyle uzanıp yatıp istediğini yapabileceği bir box değil. İçinde ayaklarını, patilerini uzattığında yatabileceği bir box olacak. Tabii ki çok küçük bir box'a da koymayacaksınız. Yani köpeğinizin ebadına göre 1 numaradan başlayıp 7 numaraya kadar box'lar var. Köpek box'ları var. O nedenle köpeğinizi box'a alıştıracaksınız. Tuvalet eğitimi dediğimiz olay sadece zamanı planlamak, köpeğin alanını kısıtlamak ve köpeğin zamanında çıkarılıp çişini kakasını yapmasını istediğiniz yere köpeğinizi götürmenizdir. Bunu ileride köpeği box'a koyarak, çıkararak çişini nasıl yapacağını uygulamalı olarak hepsini size göstereceğim. Bu sadece temel köpek eğitimine giriş ve en çılgın gelen sorulardan, yani en çok fazla sorulan sorulardan bazılarını size anlatmaya çalıştım. Bugünlük bu kadar. Kanala abone olun. Yeni videolar gelecek. Haftada 2 video yüklenecek. İlk videom. Ben de biraz heyecanlıyım. Umarım güzel bir birliktelik olur, devam ederiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın.